Talak suresi 4. ayete göre küçük kızların evlendirilmesi caiz midir? Talak 4'e göre küçük kızların evlendirilmesi kesinlikle caiz değildir. Küçük kız derken neyi kastediyoruz? Burada önemli bir soru var. Kur'an-ı Kerim'de evlilik için nikah çağından bahseden ayetler vardır. Nikah çağından bahseden ayetlerde aynı zamanda bir de rüşt kavramı ifadesi geçer. Bir kızın evlenebilmesi için mutlaka ergenliğe ve rüşte ulaşması gerekir. Ergenliğe girmeyen bir kızın kesinlikle evlenmesi asla ve kat'a mümkün değildir. Bu sadece Kur'an'a, İslam'a değil fıtrata da aykırı olan bir şeydir. Ama eğer küçük kız ile biz şunu ifade ediyorsak, yani anlaşılan onu düzeltmek gerekebilir. Ergenliğe girmiş, ergenlikten sonra da hatta belli bir rüşte ulaşmış ki Kur'an onun rüşte ulaşıp ulaşmadığını bir takım sınamalarla test edin der. İlgili ayette özellikle yetimlerle bağlantılı ayette mallarını vermeniz için onu test edin der. Yani ekonomik yönetimi yapıp yapamadığı, parayı, malını kullanıp kullanamadığını test etmekle anlaşılabilir sonucu çıkar. Buradan da zaten evlenen kız mehir alacağı için rüşte elmesi gerekir ki bu yönetimi yapabilsin. Dolayısıyla ergenliğe ve rüşte giren bir kız ancak evlenebilir. Bu çağdan önce asla evlenemez. Hele hele bazı tefsirlerde Talak 4'ün açıklayan maalesef bazı tefsirlerde güya orada adet görmeyen ifadesini alarak sanki adet görmeyen ifadesiyle henüz ergenliğe girmemiş kızlar kastedilir yorumu yapılır ki bu son derece yanlıştır. Her şeyden önce bu fıtrata, tıbba aykırı bir yorumdur. Çünkü adet görmeyen kadınlar ifadesi var orada. Adet görmeyen kızlar demiyor. Adet görmeyen kadınlar. Şimdi adet görmeyen kadın dendiği zaman biz bir hekim olarak öncelikle bunun çok rahatlıkla erişkin kadınlar içinde olabildiğini biliyoruz. Primer amenore ve sekonder amenore dediğimiz bir husus var. Primer amenore ergenliğe girdiği halde olgunlaştığı, büyüdüğü, hem bedensel hem cinsel organları geliştiği halde henüz adet görmeyen kadınları ifade eder. Primer amenore. Bu belli oranda toplumda var olabilir. Biz bunu görüyoruz. Ayrıca normal olarak adet gören kadınlar psikolojik veya biyolojik muhtelif nedenlere bağlı olarak adetleri 3 aydan daha fazla ara verebilirler. Bunu da sıklıkla görüyoruz. Buna da sekonder amenore diyoruz. Ayette bahsedilen husus budur. Yani ya ergenliğe girdiği halde henüz adet görmeyen ya da adet gördüğü halde adetleri ara veren kadınlar, her ikisini de kapsar. Bu kadınların da iddeti 3 aydır demiş oluyor ayet. Ama maalesef eski tefsirlerimizden bir bölümü buradaki adet görmeyen kadınlar ifadesini alarak demek ki adet görmeyen küçük kızlar da evlenebilir gibi son derece yanlış bir yorum yapmışlardır. Üstelik biliyorsunuz Talak 4'ün konusu aslında iddettir. İddet bekleme sürelerini tarif eder orada. Ve yine biz biliyoruz ki iddet süresi bir boşanan bir kadının başka bir erkekle evlilik yapabilmesi için beklediği süredir. Ve yine biz Kur'an'dan biliyoruz ki bir kadının iddet beklemesi için kendisiyle cinsel ilişkiye girilmesi gerekir. Eğer cinsel ilişkiye girilmemiş ise o kadın boşandığında iddet beklemesine gerek yoktur. Bunu Ahzab suresi 49. ayette çok net olarak bildiriyor Kur'an-ı Kerim. Eğer nikahlandığınız eşinizle zifafa girmeden onu boşarsanız iddet beklemesine gerek yoktur diyor. Demek ki Talak 4'teki konu edilen kadın kendisiyle evlenilen, ilişki kurulan ve ondan sonra boşanan kadındır. Şimdi siz bunun henüz ergenliğe girmeyen bir kızla evlenilebilir, kendisiyle ilişkiye girilebilir
ve o kız boşanabilir, o kızın iddeti şöyledir demiş olursanız büyük bir fecaat işlemiş olursunuz. Fıtrata aykırı olan, henüz yeterince genital organı gelişmemiş bir kızla evlenilebilir ve ilişki kurulabilir demiş olursunuz. Bu 14 asır önceki koşullarda asla mümkün değildi. Bugün de mümkün değil. O koşullarda bu kızlar böyle bir durumda ölürdü. Ölmese sürünürlerdi. Günümüzde belki cerrahi müdahalelerle ölmeyebilir ama yine çok ciddi travmalar meydana getirir. Kur'an'ın böyle bir duruma onay vermesi asla ve kat'an mümkün değildir. Dolayısıyla Talak 4 veya başka bir ayete dayanarak henüz ergenliğe girmemiş kızların evlenebileceğini söylemek Kur'an'a yapılmış büyük bir iftiradır. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.